Çölyak hastalığını anlamak. Bir otoimmün hastalık. Çölyak hastalığı ciddi bir rahatsızlıktır. Bağışıklık sisteminin kendi vücuduna saldırdığı bir otoimmün hastalıktır ve ince bağırsağı etkiler. Çölyak hastalığı olan kişiler gluten yediğinde vücutları kendisine saldırır. Gluten, buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir proteindir. Bu tahıllar birçok gıdada bulunur. Ekmek, makarna ve tahıl ürünleri gluten içerir. Bağışıklık sistemi ince bağırsağa saldırır ve bu saldırı villuslara zarar verir. Villuslar, ince bağırsaktaki küçük parmak benzeri çıkıntılardır ve vücudun besinleri emmesine yardımcı olurlar. Villuslar hasar gördüğünde vücut besinleri düzgün bir şekilde ememez. Bu da yetersiz beslenme, osteoporoz ve hatta bazı kanser türleri gibi birçok sağlık sorununa yol açabilir. Tetikleyici, gluten ve çölyak hastalığındaki rolü. Gluten, çölyak hastalığının tetikleyicisidir. Belirli tahıllarda bulunan bir proteindir. Buğday, arpa ve çavdar gluten içerir. Çölyak hastası bir kişi gluten yediğinde bu durum bir bağışıklık tepkisini tetikler. Bağışıklık sistemi yanlışlıkla ince bağırsağa saldırır. Bu da iltihaplanma ve hasara neden olur. İnce bağırsaktaki hasar ciddi olabilir ve emilim bozukluğuna yol açabilir. Bu vücudun besinlerden düzgün bir şekilde yararlanamaması anlamına gelir. Gluteni tamamen bırakmak önemlidir. Küçük miktarlar bile hasara neden olabilir. Bu nedenle sıkı bir glutensiz diyet şarttır. Vücudun tepkisi, ince bağırsakta iltihaplanma. Çölyak hastalığında vücudun glutene verdiği tepki bir otoimmün reaksiyondur. Gluten alındığında bağışıklık sistemi yanlışlıkla onu bir tehdit olarak algılar. Bu, ince bağırsağı hedef alan bir bağışıklık tepkisini tetikler. Bağışıklık sistemi glutene saldırmak için hücreler gönderir. Bu hücreler aynı zamanda ince bağırsağın astarına da saldırır. Bu saldırı, villuslarda iltihaplanma ve hasara neden olur. Villuslar besinlerin gıdalardan emiliminden sorumludur. Hasar gördüklerinde vücut besinleri düzgün bir şekilde ememez. Bu da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Çölyak hastalığının neden olduğu iltihaplanma kronik olabilir. Bu, uzun süre devam edebileceği anlamına gelir. Zamanla kronik iltihaplanma ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Belirtileri tanımak, çölyak hastalığının belirtileri. Çölyak hastalığı çok çeşitli belirtilerle ortaya çıkabilir. Sindirim sorunları yaygındır. Bunlar arasında ishal, kabızlık, şişkinlik ve gaz bulunur. Karın ağrısı ve krampları da sıklıkla görülür. Açıklanamayan kilo kaybı, emilim bozukluğu nedeniyle ortaya çıkabilir. Yorgunluk da yaygın bir belirtidir. Çocuklarda çölyak hastalığı, büyümeyi ve gelişmeyi etkileyebilir. Gecikmiş ergenlik olası bir komplikasyondur. Yetişkinlerde demir eksikliğine bağlı anemi görülebilir. Herkesin tüm semptomları yaşamadığını belirtmek önemlidir. Bazı kişilerde hafif semptomlar varken, bazılarında daha şiddetli semptomlar olabilir. Bölüm 5 bariz olanın ötesinde, atipik belirtiler ve komplikasyonlar. Çölyak hastalığı atipik semptomlarla ortaya çıkabilir. Bu semptomlar doğrudan sindirimle ilgili görünmeyebilir. Baş ağrıları, eklem ağrısı ve deri döküntüleri ortaya çıkabilir. Ellerde ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma gibi nörolojik semptomlar görülebilir. Demir eksikliği anemisi yaygın bir komplikasyondur. Bunun nedeni ince bağırsakta demirin zayıf emilmesidir. Kemikleri zayıflatan bir durum olan osteoporoz da gelişebilir. Uzun süreli tedavi edilmeyen çölyak hastalığı, bağırsak lenfoma ve ince bağırsak kanseri gibi bazı kanser riskini artırır. Çölyak hastalığından şüpheleniyorsanız tıbbi yardım almak çok önemlidir. Erken teşhis ve tedavi ciddi komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir. Bölüm 6. Gluten duyarlılığı bir reaksiyon yelpazesi. Gluten duyarlılığı, glutene karşı olumsuz reaksiyonları içeren bir durumdur. Çölyak hastalığının aksine, otoimmün yanıt veya ince bağırsakta hasar içermez. Semptomlar büyük ölçüde değişebilir. Şişkinlik, gaz ve ishal gibi sindirim problemlerini içerebilir. Baş ağrıları, yorgunluk ve eklem ağrısı da yaygındır. Gluten duyarlılığının mekanizmaları tam olarak anlaşılamamıştır.
Teoriler, glutene karşı anormal bir bağışıklık tepkisini öne sürüyor. Teşhisi zor olabilir. Belirli bir test yoktur. Çölyak hastalığı ve benzer durumlar ekarte edilerek teşhis edilir. Gluten eliminasyon diyeti ve yeniden giriş aşaması yardımcı olabilir. Doğru teşhis için bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Bölüm 7 tanı, çölyak hastalığı ve gluten intoleransını ortaya çıkarmak. Çölyak hastalığını teşhis etmek bir dizi yöntemi içerir. Kan testleri, glutene yanıt olarak üretilen antikorları tespit edebilir. Tanıyı doğrulamak için genellikle ince bağırsağın biyopsisi gerekir. Bu, mikroskop altında incelenmek üzere küçük bir doku örneği alınmasını içerir. Genetik test de yararlı olabilir. Bir bireyin çölyak hastalığı ile ilişkili genlere sahip olup olmadığını belirleyebilir. Bununla birlikte, bu genlere sahip olan herkes bu durumu geliştirmez. Gluten duyarlılığı, bir eleme süreciyle teşhis edilir. Çölyak hastalığı ve benzer semptomlara sahip diğer durumların ekarte edilmesini içerir. Bir gluten eliminasyon diyeti ve ardından bir yeniden giriş aşaması, gluten duyarlılığının belirlenmesine yardımcı olabilir. Doğru teşhis ve rehberlik için bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Bölüm 8. Glutensiz bir yaşam tarzını benimsemek, beslenme değişiklikleri ve seçenekleri. Çölyak hastalığı veya gluten duyarlılığı ile yaşamak, glutensiz bir yaşam tarzını benimsemeyi gerektirir. Bu, gluteni her türlü biçimde önlemek anlamına gelir. Gıda etiketlerini dikkatlice okumak çok önemlidir. Gluten beklenmedik ürünlerde gizlenmiş olabilir. İşlenmiş gıdalar, soslar ve salata sosları genellikle gluten içerir. Neyse ki doğal olarak glutensiz birçok gıda vardır. Meyveler, sebzeler, et, kümes hayvanları, balık ve süt ürünleri glutensizdir. Birçok yaygın gıda için glutensiz alternatifler mevcuttur. Glutensiz ekmek, makarna ve tahıl ürünleri çoğu süpermarkette bulunabilir. Bölüm 9 etiketleri. Dikkatlice okuma, gizli gluten kaynaklarından kaçınmak. Glutenden kaçınmak, gıda etiketlerini okurken dikkatli olmayı gerektirir. Gluten beklenmedik yerlerde bulunabilir. Gizli kaynakların farkında olmak önemlidir. İşlenmiş gıdalar genellikle gluten içerir. Soslar, salata sosları ve marine sosları kıvam arttırıcı olarak buğday unu kullanabilir. Bazı ilaçlar ve takviyeler de gluten içerebilir. Bir eczacıya veya sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Dışarıda yemek yerken, restoran personeline beslenme kısıtlamalarınız hakkında bilgi vermek çok önemlidir. Glutensiz seçenekleri seçmenize yardımcı olabilirler. Çapraz bulaşma bir endişe kaynağıdır. Glutensiz gıdalar, gluten içeren gıdalarla temas ettiğinde meydana gelir. Ayrı kesme tahtaları ve mutfak eşyaları kullanılmalıdır. Bölüm 10 destek bulmak, çölyak hastalığı ve gluten duyarlılığı ile yaşamak. Çölyak hastalığı veya gluten duyarlılığı ile yaşamak zor olabilir. Anlayan diğer kişilerden destek almak önemlidir. Destek grupları ve çevrimiçi topluluklar, değerli bilgiler ve duygusal destek sağlayabilir. Benzer zorluklarla karşılaşan diğer kişilerle bağlantı kurmak için bir platform sunarlar. Kayıtlı diyetisyenler, glutensiz bir diyetin nasıl uygulanacağı konusunda kişiselleştirilmiş rehberlik sağlayabilir. Beslenme ihtiyaçlarınızı karşılayan bir yemek planı oluşturmanıza yardımcı olabilirler. Çölyak hastalığı veya gluten duyarlılığı hakkında kendinizi eğitmeniz çok önemlidir. Durumunuzu anlamak, bilinçli seçimler yapmanız için sizi güçlendirir. Bu yolculukta yalnız olmadığınızı unutmayın. Doğru destek ve kaynaklarla dolu ve sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Bölüm 11. Olumlu etki, glutensiz diyetin sağlığa faydaları. Glutensiz bir diyet, çölyak hastalığı veya gluten duyarlılığı olanlar için faydalıdır. Gluteni ortadan kaldırarak sindirim sisteminiz iyileşir. Bu, ishal, şişkinlik ve karın ağrısını hafifletebilir. Gelişmiş besin emilimi bir diğer faydadır. Villuslar saldırı altında olmadığında vücudunuz vitamin ve mineralleri daha iyi emer. Azalan iltihaplanma önemli bir avantajdır. Gluten, iltihaplanma tepkisini tetikler. Onu diyetinizden çıkarmak, iltihabı azaltır. Glutensiz diyet, enerji seviyelerini artırabilir.
İltihaplanma ve emilim bozukluğu olmadığında daha fazla enerjiniz olur. Glutensiz yaşam tarzı genel sağlığınızı iyileştirir. Sindirim, besin emilimi, enerji seviyeleri ve yaşam kalitesinde iyileşmeler yaşarsınız.